Merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat aralıklarına göre en iyi telefonlar serisine uygun fiyatlı, kamerası güzel, performansı yeterli, aldığımızda bizi uzun yıllar götürecek, bütçeyi de çok zorlamadan bir telefon alayım dediğinizde 30.000 TL altı en iyi telefonlara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Bu telefonların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Bu serinin devamı gelsin diyorsan da alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu kez listenin en pahalı telefonuyla başlayalım. Burada Honor 200 Pro'yu görüyoruz. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz bir tazeleme burada kullanılmış. Bu ekranın en önemli artısı 4000 nit maksimum parlaklığı. Hem çözünürlük, görsel deneyim olarak hem de canlılık tarafında bu fiyat bandındaki en iyi ekran. Donanımda Snapdragon 8S Gen 3'ü görüyoruz. Bu işlemci 8 Gen 2'nin daha verimli, yani daha az güç tüketen ve daha az ısınan versiyonu. 12 GB RAM, 512 GB depolama ile birlikte geliyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.9 OIS desteğine sahip. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto zoom kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 50 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Arka kamerayla 4K 60 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5200 mAh batarya ve 100 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Yazılımda da Android 14, MagicOS 8.0 ile birlikte geliyor. 2 yıl Android, 3 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteğine sahip. İkinci sırada kameranın fotoğraf tarafı, performans ve batarya anlamında bu 3 noktada 25-30 bin bandında en iyi telefonlardan Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Ekran tarafında da 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 144 Hz tazelemeyi burada görüyoruz. HDR10, Dolby Vision, 5 milyona bir kontrast oranı gibi üst düzey teknolojiler yine bu ekranda var ve donanım kısmında aynen tasarım kısmında olduğu gibi yine tanıdık bir işlemciyle beraberiz. Burada Dimensity 8300 Ultra'yı görüyoruz. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla beraber geliyor. PUBG, Call of Duty Mobile, Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar en düşük ayarlarda 90 FPS, en yüksek ayarları aldığımızda da 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. f1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş. Ve nihayet T serisinin baz modeline 4K 60 FPS desteği geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede. 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Üçüncü sırada şu anda en ucuz alınabilecek, en mantıklı amiral gemilerinden S24F'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24F'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23F'ye oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2X panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24F'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Dördüncü sırada performans ve batarya benim için birinci öncelik ise 20.000 ile 30.000 bandındaki açık ara en iyi telefon Poco X7 Pro'yu görüyoruz. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun
X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. Antutu'da da bu işlemci 1,5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat rahat alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı. Ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Ve son sırada 12 GB RAM, 512 GB depolamayla listemizin en ucuz telefonu Honor 200'ü görüyoruz. 7.7 mm kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla özellikle boyutunu oranla düşündüğümde hem ince hem de hafif bir telefonla beraberiz. Ama hem arka kapak hem de çerçeveler plastik bir yapıyla geliyor. Bu fiyat bandında malzeme kalitesi olarak rakiplerinin biraz gerisinde olduğunu söyleyebilirim. 6.7 inç AMOLED Full HD Plus 435 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki HDR, DCI-P3 renk uzayı ve 10 bit renk derinliği gibi üst düzey teknolojilerle de birlikte geliyor. Ekranda renkler, kontrast oranı ve doygunluk tarafında gerçekten başarılı bir telefonla birlikteyiz. 5 milyona bir kontrast oranı buradaki en önemli artılardan. 4000 nit maksimum parlaklığı görüyoruz. Donanım tarafında Snapdragon 888'e yakın bir işlemciyi yani Snapdragon 7 Gen 3'ü görüyoruz. 12 GB RAM, 512 GB depolamayla da birlikte geliyor. Ana kameramız 50 megapiksel, f1.9 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX906 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto lense yer verilmiş. Ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabileceğiz. Yazılımda da Android 14 ve MagicOS 8 ile birlikte geliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım, son bir değerlendirme yaparsam 20-30 bin bandında beni hiçbir anlamda üzmesin. Tam bir fiyat performans amiral gemisi istiyorsam S24F benim kesinlikle favorim. Eğer benim için kameranın fotoğraf tarafı, zoom yetenekleri ve batarya performansı birinci öncelik diyorsan da Xiaomi 14T bu noktada biraz daha öne çıkıyor. Eğer bütçem biraz daha yüksek, benim için ekran kalitesi, kameranın fotoğraf tarafı, hem batarya performansı hem de hızlı şarj önemliyse Honor 200 Pro. Ama ben oyuncuyum. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunları 90 FPS'te oynamak istiyorum. Benim tek odam performans ve ekran kalitesi. Bu noktada 30.000 TL altı alabileceğim en iyi telefonu istiyorsam da Poco X7 Pro tartışmasız favorim. Kanalda videosu da var. Onu da kartlara koyarım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Daha çok gündelik kullanıcıyım. Günlük kullanımda uygulamalarda kasmasın. Kamera olarak da fotoğraf tarafını daha çok kullanıyorum. Bütçeyi de 25-30 bin lira çıkarmayayım diyorsan Honor 200'ün 512 GB'lık versiyonu en mantıklı seçenek. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda 20 binden 30 bine kadar performansı, ekranı, bataryasıyla, genel deneyimiyle düşündüğümde alınabilecek en sağlam telefonlar bunlardı. Telefon alırken satıcılar nereden aldığımız önemli. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ben Ozan. Sonraki
sonraki video kadar hoşça kalın.